Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte öyle kolay bir börek tarifi hazırlayacağız ki kesinlikle bundan sonra favori börek tarifiniz olacak. Yapılışının kolaylığına ve lezzetine hayran kalacağınız bir börek tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Kabımın içine bir tatlı kaşığı kuru maya ilave ettim. Hemen üzerine bir su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Bir su bardağı da ılık su ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sizler dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir tane yumurtamın akını kullanıyorum. Sarısını böreğimin üzerinde kullanacağım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum ve unumu almadan önce bir karıştırmak istiyorum malzemelerimi. Tamam, yeterli. Burada 4 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Unumun da hepsini kullanıyorum. Çünkü hepsini alacak. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi kabımın ağzını kapatacağım ve 1 saat hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Evet, hamurumuz mayalandı. Hemen böyle bir havasını almak istiyorum. Masamın üzerine birazcık un alıyorum. Hamurumu üzerine alıp bezeler haline böleceğim. Bezemin bir tanesini büyük alacağım. Kalan hamurumu da eşit bezeler haline böleceğim. Hemen yan taraftaki kabımın içine alıyorum. Bu büyüklükte. Bütün hamurlarımı bezeler haline getirdim. Şimdi küçük hamurlarımı servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Evet, bu büyüklükte. Hemen yan tarafa alıyorum. Diğerine de aynısı gibi servis tabağı büyüklüğünde açıp büyüteceğim. Yine yan tarafa alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi açıp bitireceğim. Şimdi bu büyük hamurumu da tepsi genişliğinde açıp büyüteceğim.
Evet, tamam, yeterli. Yeterince büyüttüm hamurumu tepsi genişliğinde. Şimdi hemen böyle yağımdan ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde dağıtacağım. Tamam. Şimdi hemen böyle ortasına iç harcımdan ilave ediyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben iç harcımı önceden hazırladım. Hemen şöyle kısacık da anlatayım iç harcımı nasıl hazırladığımı. Ispanaklarımı ince olacak şekilde doğradım ve sonra temiz olacak şekilde de yıkadım. Ve süzgecimin içine aldım. Suyunu verdikten sonra bir tane büyük boy soğanımı doğradım ve ince olacak şekilde üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edip ocağımın üzerine aldım. Soğanlarım yumuşayıncaya kadar iyice kavurdum. Sonra yarım yemek kaşığı da salça ilave ettim. Salçamın da kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurdum ve ıspanağımla buluşturdum. Ben baharat olarak sadece tuz kullandım. Başka bir baharat kullanmadım. Sizler isterseniz başka baharatlar da kullanabilirsiniz iç harcınızda. Evet, gördüğünüz gibi küçük hamurumu aldım ve yağladım. Yine iç harcımdan üzerine ilave ettim ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Yine ikinci hamurumu da üzerine alıyorum. Hemen şöyle elimizle çekiştirelim ki hepsi denk olsun. Yine bu şekilde yağlıyorum. Sonra iç harcımı ilave edeceğim. Yine her tarafına gelecek şekilde iç harcımızı dağıtalım hamurumuzun üzerine. Yine açmış olduğum hamurumu üzerine alıyorum ve şu şekilde çekiştirip denkliyorum. Yine yağ ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde yağımı dağıtıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi alttaki hamurumu bu şekilde kesiyorum. Ve bu şekilde üzerine alıyorum. En üstteki hamurumuzu bu şekilde çekiştirelim ki üstü kapansın. Böyle bu şekilde. Şimdi yağlamış olduğum tepsimin içine alacağım. Tepsimin altına yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim ve böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Bu şekilde içine alıyorum ve böyle elimle hafifçe bastırıp tepsimin genişliğinde büyüteceğim hamurumu. Hemen böyle tepsimizin içindeki yağdan elimize batıralım ve böreğimizin üzerine de yağlayalım.
Böyle böreğimizin üzerinde yırtılma oluyor. İnanın ki hiç önemli değil. Bunu da belirtmiş olayım. Böyle elinizle ortadan kenara doğru hamurunuzu açarsanız daha kolay oluyor. Böyle bu şekilde. Şimdi üzerine bir buzlu poşete kapatacağım ve yarım saat tepsi mayası yapacağım. Evet, böreğimiz tepsi mayasına da aldım. Şimdi hemen böyle üzerine yumurta sarısını ilave edelim. Burada bir tane yumurta sarım var. Bir yemek kaşığı da yoğurdum var. Yumurtamı ve yoğurdumu iyice çırpıyorum ve üzerine ilave edeceğim. Tamam, yeterli. Şimdi böyle üzerine ilave ediyorum. Şimdi fırçamla her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Şimdi fırınıma alt üst fan ayarını 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarınızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, böreğim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınım da 50 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Şimdi böreğim 15 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra dilimler haline bölüp iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Böreğim dinlendi. Böyle dilimler haline de getirdim. Hemen böyle bir dilim alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani o kadar güzel bir börek tarifi oldu ki kesinlikle tavsiye ederim yapmanızı. Kaydedin, kaybetmeyin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz şipşak bir börek tarifi oldu. Şöyle göstereyim, yakından da bakar mısınız? Altına da göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Ben böyle kolay ve pratik börek tariflerini çok seviyorum arkadaşlar. Eminim sizler de böyle kolay ve pratik börek tarifini seviyorsunuzdur. Hemen böyle bir dilim daha çıkartıp göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız, o kadar güzel bir börek tarifi oldu ki kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Ve hemen bunu da belirteyim. Bugüne kadar beğenmediğim ve daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi de siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve beni de çok mutlu edersiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.